Şimdi gözünüzü kapatın ve hayatınızda dengenin ne kadar önemli bir kavram olduğunu düşünün. Uyuduğunuz süreyle uyanık kaldığınız süre arasında mutlaka bir denge olmalı. Yoksa yorgun, bitkin ve daha da kötüsü mutsuz olmanız çok olası. Yediğiniz yemek ve hareketli halde geçirdiğiniz zaman arasında da bir denge olması şart. Yoksa sağlığınız bu durumdan pek hoşlanmayacaktır. Konuştuğunuz insanlar, yaptığınız iş, kazandığınız para. Bunları yüzlerce farklı örnekle geliştirebiliriz. Ancak benim dikkat çekmek istediğim konu başka. Her gün çokça paramızı, zamanımızı harcadığımız markaların bizlere yaşattığı o görkemli dengesizlikten bahsediyorum. Yaptıkları iş dışında ağızlarından düşürmedikleri en güçlü kavram sosyal sorumluluk olan, her yıl milyonlarca dolar harcayarak insanlara yardım ettiklerini, dünyayı daha güzel bir yer yapmaya çalıştıklarını söyleyen o meşhur markalardan. Marka günahlarının bu bölümünde her zamanki tarzımızın dışına çıkıp birkaç farklı markayı masaya yatıracağız. Çünkü İsrail ve Hamas arasında çıkan savaş bu markaların geldiği noktayı ortaya koymayı başardı. Artık kimin gerçek yardımsever, kimin gerçek hümanist yahut kimin gerçek süper kahraman olduğunu ya da olmadığını daha iyi biliyoruz. Hazırsanız marka günahları başlıyor. Başlamadan sizlerden küçük bir ricam olacak. GZT ekibi durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyor. 2 milyon abone olmamız için de sizin de küçük bir desteğinize ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz. İlk konuğumuz Starbucks olsun. Yeşil logosu birçok kahve tutkununun öncelikli tercihlerinden olması, kendisi üzerinden isim yapmış türleriyle hepinizin yakından tanıdığı Starbucks'ı biraz daha yakından tanıyalım. Starbucks'a dışarıdan bakan biri onlar için şunu rahatlıkla söyleyebilir. Ne marka ama? Dünyayı, insanları, doğayı bu kadar düşünen başka bir marka görmedim. Nasıl demesin? Yakın zamanda açıkladıkları sosyal sorumluluk projesi Amerika başta olmak üzere tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Starbucks işe alım süreçlerinde bir adaletsizlik olduğunu fark etmiş. Madem her gün yeni şube açıyor, yeni insanlar işe alıyoruz, bu insanları farklı gruplardan da seçmeliyiz demiş ve 2025 yılına kadar 25 bin Amerikalı gazi ve eşini işe almaya söz vermiş. Hatta şirket bu hedefine hedeflenenden 6 yıl erken ulaşmış. Şu anda da her yıl 5.000 gazi ve eşini yeni çalışanlar olarak işe alıyorlarmış. I say that this is the real path for greatness. Put food on the table, but also move up in the organization. Talk about the 25,000 vet military spouse, what you did and what you're doing now. Harika değil mi? Birazdan anlatacaklarım yaşanmasaydı kolaylıkla harika diyebilirdim. Ancak ben bu içeriği yazarken ki devamının da geleceğini maalesef biliyoruz. İsrail toplamda 1873 çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4651 insanı Gazze'de öldürdü. Sizin de sosyal medya yahut farklı kaynaklar üzerinden en az birkaç vahşet videosu izlediğinizi de biliyorum. The aftermath is far too bloody to show you. 70 people were killed here. There are the bodies of children sprawled across the truck. It's a scene of literal carnage. Yani İsrail'in Gazze'de yaşattıkları Starbucks'ın kurumsal imajında hiçbir karşılık bulmamalı. Hatta her iki ismin aynı satırda geçmesi dahi mümkün olmamalı. Ancak Starbucks her konuda mutlaka cebinden çıkardığı hümanizm seçeneğini konu Filistin olduğunda asla koyduğu yerde bulamıyor. Evet, tüm dünyanın gözleri önünde İsrail insanlık suçu işlerken Starbucks Filistin'le dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Starbucks Workers United isimli sendikasına dava açacağını açıkladı. Üstelik bu açıklama oldukça etkili bir isim olan Genel Müdür Yardımcısı Sarah Kelly tarafından resmi yollarla gerçekleştirildi. Kelly'nin açıklaması şöyle. Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir. Evet, Starbucks'ın 2 numarası İsrail'e karşı en ufak söylemi ciddi bir azimle engellemekte kararlı. Ayrıca çok sayıda Amerikan merkezli forumda Starbucks çalışanlarının Filistin meselesi konusunda ciddi bir mobbinge maruz kaldığı da yoğun biçimde konuşuluyor. Yani sözde her sosyal statüden insanı istihdam etme vaadinde bulunan Starbucks, konu Filistin olduğunda bambaşka bir tavra bürünebiliyor. Bu Starbucks'ın bize yaşattığı dengesizliklerin ilki olsun. Starbucks'ın çok sayıda şubesi belli zaman periyotlarındaki gelirlerini İsrail ordusuna bağışlamaktan da geri durmadı. Karton bardaklarla vedalaşarak doğayı koruma misyonunu yüksek sesle ve her fırsatta vurgulayan Starbucks, fosfor bombalarıyla vurulan Gazze karşısındaki sessizliğiyle hafızalardaki yerini yitirmeyecek. Biz buradan bir diğer denge sorunu yaşayan markaya geçiş yapalım. Sağlıksızlığıyla ünlü ancak bu kötü şöhrete rağmen tarihin en çok kazanan yemek şirketlerinden olmayı başarmış bir markayı masaya yatıralım. McDonald's'a gidelim.
Hatta size havalı bir McDonald's girişi yapmak istiyorum. 2014'teyiz. Stockholm sokaklarında ciddi bir McDonald's furyası esiyor. Şirket tüm billboardları satın alıp hepsinin içine battal boy dev çöp poşetleri yerleştiriyor. Bu battal boy çöp torbalarını alıp yerdeki içecek kutularını toplayanlar McDonald's'tan bedava menü kazanıyordu. Dönemin McDonald's CEO'su Dan Thompson bu projeyi açıklarken sadece iyiye, temizliğe teşvik etmekle kalmıyoruz. Gerçekten yemeğe ihtiyacı olan insanları da doyuruyoruz cümlelerini kullanmıştı. Hızlıca bugüne geldik. Aynı McDonald's, Gazze'yi sabah akşam ağır silah ve bombardıman atışlarıyla vuran İsrail askerlerine ücretsiz ve sınırsız yemek sağlayacağını duyurdu. Yani onların karnının doyması, bu savaşı kazanması McDonald's için önemliydi. Şirket bu kararı verdiği sırada İsrail, Gazze'dekiler için gönderilen insani yardımların tamamını engelledi. Sınır kapıları kapatıldı, tüm geçişler oldukça uzun bir süre boyunca engellendi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Biden'ın gündeminde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması vardı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi başlangıç olarak 20 kamyonun Gazze'ye gitmesi için sınırı açmayı kabul etti. İsrail yardımlar Hamas'a ulaşmadığı sürece teslimatı engellemeyeceğini açıkladı. ABD'den sonra İngiltere de Mısır'a çağrıda bulundu. Gazze'den Mısır'a açılan Refah sınır kapısının açık tutulması istendi. Mısır ise biz hiç kapatmadık, İsrail'in saldırıları yüzünden kullanılamaz hale dedi. Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı verileri konuşalım. İsrail tarafından kapatılan yemek barınakları sonrası yaklaşık 112 bin aile, diğer bir deyişle yaklaşık 500 bin insan gıda istikaklarından uzaklaştırıldı. Bunun yalnızca bir sivil toplum kuruluşu tarafından yayınlanan veri olduğunu da söyleyelim. Şu anda onlarca farklı ülke, yüzlerce farklı sivil toplum kuruluşu Gazze'ye insani yardım göndermeye çalışıyor. Ancak İsrail tüm bunları engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Mısır bayrağının bulunduğu ve ardında uzun bir konvoyun görüntüsü bu. Burası Mısır toprağı ama Refah sınır kapısı. İnsani yardım taşıyacak malzemeler o noktaya ulaştı ama şu an itibariyle Gazze'ye girişine izin verilmiyor. Gerçekten yemeğe ihtiyacı olanları düşünüyoruz diyen McDonald's ise gerçekten yemeğe ihtiyaç duyanları öldürmeye çalışanlarla yan yana duruyor. Ayrıca McDonald's'ın da tıpkı Starbucks'ta olduğu gibi kurum içinde Filistin'e destek söylemlerini disiplin soruşturmalarıyla cezalandırdığını da söyleyelim. Amerikalı iş sendikalarının bir kısmı tarafından yoğun biçimde protesto edilmeye başlanan bu süreçte oldukça dikkat çekici. Yani herhangi bir McDonald's çalışanı sosyal medya hesapları üzerinden Filistin'e destek söyleminde bulunduğunda bu onun işini kaybetmesine dahi neden olabilecek durumda. Şimdi de Nike'a bir uzanalım. Apple'la birlikte giriştikleri, teknoloji ve sporu merkeze koyup kalp krizinden uzak, sağlıklı bir hayat mottolu sosyal sorumluluk projelerini duymuş muydunuz? Nike bu kapsamda yüzlerce farklı okuldan obezite ve beslenme sorunu yaşayan çocuklara ücretsiz sağlık desteği sağlamış, spor ve sağlık ikilisini çok yoğun biçimde tüm reklam kampanyalarında kullanmaya başlamıştı. Aynı Nike, Gazze'yi vuran İsrail ordu mensupları için yüklü bağışlar yapıp kılık kıyafet tedariki konusunda ciddi vaatlerde bulundu. Yani sağlığı iş modellerinin merkezine yerleştiren şirket, hastane vurup en az 500 sivili öldüren İsrail'e destek olmayı bir zorunluluk gibi görüp ona göre pozisyon alıyordu. Çok sayıda sağlık merkezini vuran, bir kısmını içine bile girilmeyecek hale sokan İsrail saldırıları Nike'ı hiç etkilemedi. Çocukları sporla buluşturuyoruz diyen marka, 1873 çocuğun ölümüne göz yummuştu. İçeriğin başında konuştuğumuz denge meselesine dönelim istiyorum. Gördüğünüz gibi söyledikleri ve yaptıkları arasında ciddi uçurumlar olan 3 denge sorunu yaşayan markadan bahsettik. Bu markaların tamamı bir şekilde hayatımızın bir noktasında bize eşlik ediyor. Yani birçoğumuz bile isteye bu markalardan alışveriş yapmak için çaba sarf ediyor. Bu içeriği yazarken aklımda canlanan insanların markalarla olan iletişimine denge ve tutarlılık faktörlerini eklemesi gerekliliğiydi. Yani insani değer konusunda geliştirilen çifte standart birçok markanın sahip olduğu itibarı yerle bir edebiliyor. Bu içerikte yalnızca 3 markanın hepimizin şahitliğinde gerçekleşen insanlık suçlarına dair günahlarını masaya yatırmaya çalıştık. Bu süreçte bu markaların sayısının 3 ile sınırlı olmadığını sanırım söylememe gerek yok. İsrail'in Gazze'de yaptıkları insanlar kadar markalar için de bir tavırla karşılık bulmalı. Bunun aksi hiçbir şekilde kabul edilemez. Şimdi gözünüzü kapatın ve hayatınızda dengenin ne kadar önemli bir kavram olduğunu düşünün. Uyuduğunuz süreyle uyanık kaldığınız süre arasında mutlaka bir denge olmalı. Yoksa yorgun, bitkin ve daha da kötüsü mutsuz olmanız çok olası.
Yediğiniz yemek ve hareketli halde geçirdiğiniz zaman arasında da bir denge olması şart.